Kung Fu Panda animasyonunu ilk izlediğimizde hepimiz Tai Long'u baş düşman olarak görmüştük. Oysaki tek amacı onu eğiten ustasının takdirini kazanmak olan ve sonrasında yoldan çıkan karakterimizin özüne bir bakış atalım. Tai Long dışarıdan bakıldığında bir anti kahraman, hatta bir kötü adam olarak algılanabilir. Ancak karakterin daha derin bir analizi yapıldığında haklılık savunması hiç de göz ardı edilemez. Tai Long'un eylemlerini ve dünya görüşünü anlamak, onu sadece bir düşman figürü olarak değil, aynı zamanda sistemin dışına itilen bir birey olarak görmemizi sağlar. Tai Long'un haklılığı üç ana noktada vücut bulur. Güç arayışı, kaderin kontrolü ve özgürlüğün tanımı. Tai Long'un hikayesi, sıradan bir karakterin sıradışı bir güce ulaşma arzusu etrafında şekillenir. Bu noktada gücü kötüye kullanma isteği değil, kendini kanıtlama arzusu ön plandadır. Tai Long ona sunulan fırsatların sınırlandırılmasına karşı isyan eder. Potansiyelinin farkındadır ve bu potansiyelin bastırılmasına, kısıtlanmasına karşı derin bir tepki duyar. Güç arayışı aslında bireyin kendini kanıtlama mücadelesidir. Her birey doğuştan sahip olduğu yetenekleri geliştirme ve sınırlarını zorlama hakkına sahiptir. Tai Long, bu hakkın ona tanınmadığını hissettiğinde sistemin adaletsizliğine karşı bir başkaldırı gerçekleştirir. Birçok açıdan Tai Long'un gücü istemesi, insan doğasının bir yansımasıdır. Sınırların ötesine geçme, kendi potansiyelini keşfetme ve bu gücü sergileme arzusudur. Tai Long'un haklı olduğu bir diğer nokta ise kaderine hükmetme arzusudur. Kaderin belirli bir seçilmiş zümreye ait olduğuna dair inanç, toplumdaki eşitsizliğin temelini oluşturur. Tai Long, seçilmiş kişi olarak kabul edilmediği için potansiyelini sınırlayan bir sistemde büyümüş ve bu sistem tarafından bastırılmıştır. Ancak kaderin önceden belirlenmiş olduğuna dair bu inanç ona göre adaletsiz ve baskıcıdır. Tai Long, kaderini kendi elleriyle şekillendirmek ister ve sistemin ona biçtiği rolü reddeder. Bu bakımdan mücadelesi sadece bireysel bir özgürlük arayışı değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiridir. Sistemin hiyerarşik yapısı ve güç dağılımındaki eşitsizlikler, kader kavramını bir baskı aracı haline getirmiştir. Tai Long, bu yapının dışına çıkarak kendi kaderini yaratma hakkını savunur. Bu insan özgürlüğünün temel bir ifadesidir. Tai Long, özgürlüğü sadece fiziksel bir kurtuluş olarak görmez. Onun için gerçek özgürlük, kendi potansiyelini sınırsızca kullanabilmek, kendi yolunu çizebilmektir. Dünyadaki baskılayıcı güçlerin ve adaletsiz yapıların bireylerin özgürlüğünü elinden aldığını savunur. Bu nedenle adalet anlayışı, mevcut düzenin yıkılması ve bireylerin kendi kaderlerini çizme hakkının tanınması üzerine kuruludur. Tai Long'un eylemlerine yüzeysel bir bakış, onu zalim ve acımasız bir karakter gibi gösterebilir. Ancak bu eylemler özünde bir adalet arayışını ve kişisel bağımsızlık mücadelesini yansıtır. Onun yaptığı, var olan düzeni sorgulamak ve kendisine dayatılan sınırlamalara karşı direnmekten ibarettir. Tai Long, bu bağlamda aslında kendi yolunu arayan, kendi özgürlüğünü elde etmeye çalışan bir karakterdir. Özgürlük arayışı her bireyin en temel hakkıdır ve Tai Long, bu hakkın elinden alınmasına karşı baş kaldıran bir sembol haline gelir. Magneto, X-Men evreninde mutantların hakları ve özgürlükleri için mücadele eden, güçlü ve karizmatik bir liderdir. O, insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olan Holocaust'un hayatta kalanlarından biri olarak baskı ve zulmü derinden deneyimlemiştir. Holocaust, İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa Yahudilerine yönelik gerçekleştirilen soykırımdır. Nazi Almanyası ve işbirlikçileri, Alman işgali altındaki Avrupa'da sistematik olarak yaklaşık 6 milyon Yahudi'yi katletti. Bu, Avrupa'nın Yahudi nüfusunun yaklaşık 2/3'ünü oluşturuyordu. Bu deneyim, onun dünya görüşünü şekillendirmiş ve mutantların da insanlar tarafından benzer şekilde yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanmasına yol açmıştır. Magneto'nun haklılığı, 3 temel noktada güçlü bir şekilde savunulabilir. Geçmişteki travmatik deneyimleri, mutantların hayatta kalma mücadelesi ve insanlığın sürekli tekrarladığı ayrımcılık döngüsü. Magneto'nun hayatı, insan doğasının karanlık yüzüyle defalarca yüzleşmesiyle şekillenmiştir. Genç yaşta ailesini kaybetmiş
ve Nazi toplama kamplarında korkunç acılar çekmiştir. Bu deneyimler, Magneto'ya insanlığın korkudan, nefretten ve cehaletten nasıl beslenebileceğini göstermiştir. Holocaust'tan sağ kurtulmasına rağmen insan doğasının bu en karanlık yönünü unutmamıştır. Bu nedenle insanlar ve mutantlar arasındaki çatışmada insanların mutantları da bir tehdit olarak görüp onları yok etmeye çalışacağını düşünmesi anlaşılırdır. Magneto'nun haklı olduğu noktalardan biri, tarih boyunca insanların kendilerinden farklı olanları dışlama, yok etme veya baskı altına alma eğiliminde olmalarıdır. Holocaust gibi trajediler bu eğilimin en uç örneklerinden biridir. Magneto, mutantların da benzer bir kaderle karşı karşıya olduğunu düşünür ve onları korumak için insanlarla barış içinde yaşamanın yeterli olmayacağına inanır. Tarih ona sadece güçlü olanın hayatta kalabileceğini ve kendi haklarını koruyabileceğini öğretmiştir. Magneto, mutantların birer homo superior olduğuna inanır. Yani evrimsel olarak bir sonraki aşama olduklarını savunur. Ancak bu üstünlük iddiası sadece güç üzerine kurulmuş bir kibir değildir. Mutantlar, insanların korkusundan kaynaklanan bir yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Magneto'nun gözünde mutantlar bir azınlık değil, ayrı bir türdür ve insanlar gibi var olma, özgürce yaşama ve kendini savunma hakları vardır. Magneto'nun haklı olduğu en güçlü noktalardan biri de kendini savunma hakkıdır. İnsanlık, mutantlardan korktuğu için onlara karşı sürekli bir tehdit oluşturur. Hükümetler, mutantları kayıt altına almak, kontrol etmek ve gerekirse yok etmek için planlar yapar. Bu noktada Magneto'nun haklılığı şu şekilde ortaya çıkar. İnsanlar kendilerinden farklı olanlara karşı korku ve önyargı besledikçe mutantlar bu tehditten korunmak zorundadır. Barışçıl yolların etkisiz olacağını düşündüğünden Magneto radikal önlemler alır ve mutantları savunmak için gerekirse savaşa hazırdır. Magneto'nun haklı olduğunu savunan bir diğer önemli nokta ise ayrımcılığın ve baskının kaçınılmaz olduğuna dair inancıdır. İnsanlık tarihine bakıldığında farklı olanların sürekli dışlandığı ve baskı altına alındığı görülür. Irksal, dini, cinsel ve şimdi de biyolojik farklılıklar insanları ayrıştırmak için kullanılan araçlar olmuştur. Magneto mutantların da bu döngüye gireceğine ve insanlar tarafından bir tehdit olarak görülüp yok edilmeye çalışılacağına inanır. Bu noktada Magneto'nun mücadelesi bir azınlık grubunun haklarını savunma mücadelesi olarak da görülebilir. Onun haklılığı sistematik baskıya ve ayrımcılığa karşı bir direniş lideri olmasında yatar. İnsanlar mutantlardan korktukça onları baskılayacak ve kontrol etmeye çalışacaktır. Magneto ise bu baskıya boyun eğmemek, mutantların özgürlüğü ve varoluş hakkı için savaşmak gerektiğini savunur. Magneto'nun idealleri ve eylemleri bazen aşırı görülebilir, ancak barışçıl çözüm yollarının her zaman işe yaramadığını vurgulaması açısından haklıdır. X-Men evrenindeki diğer lider, Charles Xavier, insanlar ve mutantlar arasında barışçıl bir beraberliğin mümkün olduğuna inanır. Ancak Magneto, insan doğasının getirdiği korku, ön yargı ve nefretten dolayı bu barışın hiçbir zaman kalıcı olmayacağını savunur. Magneto, mutantların güvende olabilmesi için insanların üzerinde baskın bir güç olmaları gerektiğine inanır. Tarih, ezilenlerin çoğu zaman yalnızca zor kullanarak haklarını elde ettiklerini gösterir. İnsanlar, mutantları tehlike olarak gördükçe onlara saldırmaya devam edeceklerdir. Ve Magneto'ya göre tek çözüm, bu saldırganlığa daha büyük bir güçle karşılık vermektir. Bu bakış açısı ona radikal bir devrimci karakter kazandırır. Barış ve hoşgörü umutları yetersiz kaldığında savaş kaçınılmaz hale gelir. Magneto'nun haklılığı burada yatmaktadır. Kendi türünü korumak ve gelecekte yok olmasını engellemek için savaşa başvurmak onun gözünde tek çaredir. Darth Maul, Star Wars evreninin en ilginç ve derin karakterlerinden biridir. Görünüşte sadece bir Sith suikastçısı gibi dursa da onu anlamak için daha derin bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Maul'un eylemlerini ve motivasyonlarını derinlemesine incelediğimizde onun haklı olduğunu savunabileceğimiz birçok nokta ortaya çıkıyor. İlk olarak Darth Maul bir kaos ürünüydü. O çocuk yaşta Darth Sidious tarafından kaçırılmış, manipüle edilmiş ve acımasız bir savaşçıya dönüştürülmüştü. Maul'un hayatı boyunca yaşadığı acı, travma ve manipülasyon, onun kişiliğinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. Bir Sith olarak yetiştirildi, sadece güç, öfke ve nefretle
hayatta kalabileceği öğretildi. Bu açıdan bakıldığında Maul'un seçme şansı yoktu. O, sistemin kurbanıydı. Jedi ve Sith arasında sıkışmış bir evrende hayatta kalmak için kendi yolunu seçmesi gerekiyordu. Onun durumu aslında birçok kişinin modern dünyadaki sistemlere karşı verdiği mücadelenin bir yansımasıdır. Çocukken travmaya maruz kalan bireylerin büyüdüklerinde kötü olarak görülmeleri genellikle toplumsal yapının bir sonucudur. Darth Maul da bu sistemin bir kurbanıydı. Bir diğer nokta ise Maul'un Jedi düzenine ve Cumhuriyete karşı duruşudur. Jedi düzeni, galakside barış ve adalet sağladığını iddia ederken aslında bir dizi yozlaşma ve körlük içinde yaşıyordu. Maul, bu ikiyüzlülüğü fark eden ender karakterlerden biriydi. Jedi'lar, Sith'leri sadece kötü olarak tanımlar ve onların yok edilmesi gerektiğine inanır. Ancak Maul, Sith felsefesinin özgürlük ve bireysel güçlenme üzerine kurulu olduğunu savunur. Sith'ler zayıflığı reddeder ve bireyin kendi potansiyelini kullanmasını savunur. Jedi'lar ise duyguları bastırmayı ve uyum sağlamayı teşvik eder. Bu, Maul gibi güçlü bir birey için büyük bir çatışma yaratır. Kendi potansiyelini sınırlayan bir sisteme karşı durmak, onun gözünde haklı bir direniştir. Maul, aynı zamanda ihanetin ve yalnızlığın acısını defalarca yaşadı. Darth Sidious tarafından öğrenci olarak yetiştirilen Maul, aslında Sidious'un gerçek planlarının bir parçası değildi. Sadece geçici bir araç olarak kullanıldığını fark ettiğinde, galaktik sistemin ne kadar acımasız ve manipülatif olduğunu daha da iyi anladı. Sidious'un ihanetine uğraması, Maul'u hem Sith düzenine hem de Sidious'a karşı bir isyancı haline getirdi. Bu noktada Maul'un intikam ve adalet arayışı kişisel bir yolculuğa dönüştü. O sadece galaktik güçlerin bir piyonu olarak kullanılmak istemedi. Kendi kaderini çizmek istedi. Kendi öfkesine ve hayatta kalma içgüdüsüne dayanarak yeni bir düzen kurma arzusuyla hareket etti. Bu galaktik sistemin baskısına karşı haklı bir başkaldırıdır. Maul'un haklılığını destekleyen bir diğer önemli noktada onun kişisel adalet arayışı ve bu uğurda gösterdiği azimdir. Jedi ve Sith'ler arasında sıkışmış bir evrende Maul kendi yolunu bulmaya çalıştı. Birçok kez ölümün kıyısına geldi ama her seferinde hayata tutunmayı başardı. Örneğin Naboo'da Obi-Wan Kenobi tarafından ikiye bölündüğünde Maul pes etmedi. Zihinsel ve fiziksel olarak kırılmış olmasına rağmen kendi kendini iyileştirip hayatta kalmayı başardı. Bu onun azminin ve içsel gücünün bir kanıtıdır. Galaktik sistemde kaybolmuş ya da ezilmiş birçok karakterin aksine Maul asla pes etmedi. Onun direnişi ve hayatta kalma mücadelesi aslında herkesin içinde bir şekilde hissettiği özgürlük ve güç arayışının bir yansımasıdır. Sonuç olarak Darth Maul'un hikayesi yüzeyde sadece bir kötü adam olarak görülebilir, ancak derinlemesine bakıldığında onun aslında galaktik düzenin adaletsizliğine ve çifte standartlarına karşı duran bir karakter olduğu ortaya çıkar. Maul sadece güç peşinde koşan bir suikastçı değil, aynı zamanda sistemin kurbanı olmuş, manipüle edilmiş ve ihanet görmüş bir bireydi. Onun bu sisteme karşı mücadelesi ve kendi kaderini belirleme arzusu onu birçok açıdan haklı kılar. İncelediğimiz bu üç karakterin yöntemleri, ahlaki olarak yanlış olsa da hikayelerinin özüne baktığımızda haklı olduğu noktaları görmemek elde değil. Peki sizler bu karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz?